Ve hepsinin sonucu sürekli hayır'a çıkıyordu. Hayır, hayır, hayır. Kafaya koydum ertesi gün. Git sen istifayı bas. İçim çok rahat. Artık hepiniz biliyorsunuz. Paranın suyu nereden geliyor? Paranın suyu nereden geliyor? Bir de artık bunu sormazsanız çok sevinirim. Reglidir, tüy problemleridir, bakımdır. Kötü şeyleri yiyorlar ve hiçbir şekilde insana yaklaşmıyorlar. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bali'deyiz her zamanki gibi. Bugünkü konumuzda gezmek yok. Bugün gezmeyeceğiz. Sizden gelen Instagram'dan, işte mesajlardan, DM'den falan gelen bütün soruları burada yanıtlayacağım. Kadın gezginlere özellikle sorulan özel sorular olabiliyor. Onları yanıtlamak istiyorum ben de. Çünkü yola çıkmadan önce ben de araştırma yapıyordum. Böyle bir kadın gezgin olsa da hani ben de yola çıkacağım, ondan ilham alsam, işte sorularım vardı onları yanıtlasa falan diye. Şimdi aynısını ben yapmak istiyorum. Çünkü o zamanlar çok fazla kaynak yoktu. Böyle bir kişi vardı sadece. Onu izlemiştim. O şekilde yola çıkmıştım. O yüzden de bunun eksikliğini fark ettim ve ben de 1,5 senelik dünya turunda başıma gelenleri, neler yaşadığımı, ondan sonra buradaki sizin sorularınızın hepsini tek tek yanıtlayacağım. Bir soru cevap yapmıştık zaten. Oraya da bir sürü soru gelmiş. İlginiz için de teşekkür ediyorum. Tek tek başlayalım arkadaşlar yanıtlamaya. Öncelikle böyle soruları çok gelmiş. İşte beni tanımak isteyen, hani ben kimim falan, Instagram'a birkaç kişi dahil olmuştu. Yani bir 10 bin kişi falan geldi yeni. Onlara böyle hem kendimi tanıtmak istiyorum hem de belki bilmeyenleriniz vardır aranızda. Biraz kendimden bahsederek başlamak istiyorum. Nerelisin diye çok soru gelmişti. Onu da buradan yanıtlamış oluyoruz. Hatay doğumluyum. İskenderun daha doğrusu. Biz İskenderunlular Hataylıyız demeyiz. İskenderunluyuz deriz. Orada büyüdüm zaten. Küçüklükten beri, şimdi bu çok klasik olacak. Küçüklükten beri benim hayalim yurt dışına gitmekti. Dünya turu tabii ki de aklımda yoktu o zamanlar. Hep yurt dışına çıkma hayalim vardı. Sürekli böyle anneme sürekli sorardım, yani ben yurt dışına çıkabilecek miyim, ne düşünüyorsun? Yani hiçbir şey düşünmüyordum onun dışında böyle, ama o zamanlar tabii çok büyük bir hayaldi. Yani yurt dışındaki insanlar neler yapıyorlar, onların hayatları da bizim gibi mi, ne gibi farklılıklar var, hep böyle benim hayal dünyamda merakımdır bugüne kadar, hep merak etmişimdir. Bunu bir kenara bırakıyorum, konumuza oraya geleceğim çünkü. Liseyi İskenderun Lisesi'nde okudum, üniversiteyi de Sakarya Üniversitesi'nde okudum. 4 sene insan kaynakları yönetimi bitirdim. Tabii okulu bitirdikten sonra böyle yoğun bir koşuşturma hayatım oldu. Kariyer hedefim vardı herkes gibi. Güzel firmalara girmek istiyordum. O yüzden böyle güzel bir yerde stajımı yapmak istiyordum. 6 ay zorunlu stajımız vardı. Okulu bitirdim. Neyse, bitirir bitirmez bir firmada işe başladım. İşe alım danışmanlık üzerine önce işin mutfağından başlamak istemiştim. 6 yıl meslek hayatında çalıştım. 6 yıllık bir emeğim var insan kaynakları alanında. Sonra uzman olarak da ayrıldım mesleğimden. Şu anda yani en son ayrıldığımda insan kaynakları uzmanıydım. Devam etseydim belki yönetici falan olurdum ama kısmet işte. İşten ayrılma sebebim zaten arkadaşlar dünya turuna artık çıkma hayalimdi. Buraya da geleceğim. Bu da bir kenarda dursun. 4 kardeşim, küçük bir tane kardeşim var. Şu anda üniversiteye hazırlanıyor. 18 olacak. Ablam var. 3 tane çocuğu var. Abim var bir de. Onun da 2 tane çocuğu var. Çok özlüyorum. Gerçekten bu hayattaki en güzel şey olabilir yiyenler. İnanılmaz. Harika bir duygu. Herkesten çok onları özlüyorum. Şu an itiraf ediyorum buradan. Gerçekten burnumda tutuyorlar böyle. Arada bir görüntülü arıyorum. Keşke kokularını da alabilsem ama neyse. Ablamlar İskenderun'da yaşıyor, abimler Adana'da yaşıyor. Yani benim küçüklüğüm böyle hep ev, çok dışarı çıkmayan, çok böyle sosyal değildim. Sürekli evdeydim. Ev okul falan. Onun dışında üniversitede tabii ki sosyalleştim. Üniversitede çok fazla derse gitmiyordum. Okul hayatım sadece gezmekten ibaretti. O zamanlar işte insan kaynakları kariyer kulübü diye bir kulüp vardı. Ona üyeydim. Orada bayağı aktif olmaya başladık. İşte 700 kişilik salonlar vardı. Kongreler düzenliyorduk. Thank you. Enjoy. Kahve söylemiştim, kusura bakmayın. 700 kişilik salonlarda büyük etkinlikler yapıyorduk. Salonları dolduruyorduk falan. Acayip koşuşturma. Zaten insan kaynaklarının en önemli yönü de insanlarla iç içe olmak. Böyle insan yönetimi olsun, ondan sonra kriz yönetimi olsun, süreç yönetimi olsun, eğitim, gelişim vesaire. Bunların hepsini ben deneyimleyerek öğrendim okul hayatında. En çok istediğim şey buydu. Çünkü derse git gel, yani çok fazla bir şey aklımda kalmıyor. Bu uygulamalı bir şey olduğunu düşündüğüm için
yoğun bir böyle kulüp koşturma hayatım oldu üniversite zamanında. Sonrasında işte kulübün yanı sıra derslere gitmediğim için boş vaktim çok oluyordu. O zamanlarda da böyle arkadaşlarla etkinlikler yapıyorduk. Kamplara gidiyordum. O zamanlardan başladım kamplara. Ben üniversite zamanında başladım. Her hafta sonu bir yere kampa gidiyorduk. Ondan sonra her hafta sonu işte şehir değiştiriyorduk. Eskişehir'e gidiyorduk. İşte farklı şehirlere gidiyorduk. Sakarya'da gezilmesi gereken yerlere gidiyorduk falan. Kendi aramızda böyle sürekli geziyorduk. Ben orada koptum zaten. Aradığım hayatın bu olduğunu orada çok iyi anladım. Yani gezmek bana o kadar iyi geliyordu ki artık. Kendimi gezmekten o zamanlardan bile alamıyordum, öyle söyleyeyim. Sonra üniversite bitti işte. Dediğim gibi iş hayatına İstanbul'a gittim ben. Çünkü iyi firmalar İstanbul'daydı. Kariyerimi en iyi İstanbul'da geliştirebilirdim. İstanbul'da çok geçmeden dediğim gibi işe başladım. İşin mutfağında. Bittikten sonra da 6 yıl ben Kadıköy'de yaşadım. 6 yıl böyle Kadıköy'ün her yerinde konaklamışımdır, kalmışımdır. Hala orada böyle yani özlediğim çok güzel arkadaşlarım, dostlarım, her şey orada şu anda. 6 yıl dile kolay. İş hayatında tatmin olamıyordum. Kendimi mutlu hissetmiyordum. Sürekli İstanbul'da bir yerlere gidiyordum. Yine geziyordum. Gez. Kendimi en iyi hissettiğim an o gezdiğim anlardı. Onu fark ettim. Hem üniversitede hem de işte o iş hayatında bana en iyi gelen o stresle mücadelemde bana gerçekten böyle kendimi bulduran tek şey böyle gezmekti. İşler de o zaman bayağı bir stresliydi. Aklımdan sürekli şey geçiyordu. Gerçekten ben bu şekilde mi yaşlanmak istiyorum? İşte ileride yönetici olsam, gelebileceğim en üst rütbeye ulaşsam, işte genel müdür olsam, şu olsam, bu olsam ben mutlu olacak mıyım? Rol modellerime bakıyorum, işte müdürümüze bakıyorum, en üst seviyedeki insanlara bakıyorum, kadın olanlara bakıyorum daha çok böyle. Hani mutlular mı, değiller mi vesaire. Ya en sonunda fark ettim ki hayır dedim. Gerçekten ben bu hayatı istemiyorum. Çünkü çok da eminim 6 yıl gözlem yaptım zaten. Ben 6 yıl boyunca o hayatı sorguladım. Ben bu hayatı istiyor muyum? Ben bu hayatı istiyor muyum? Ben bu şekilde gelecekte mutlu olacak mıyım? Ben bu şekilde aileme yeteri kadar zaman ayıracak mıyım? Onlarla verimli bir şekilde ilgilenecek miyim? Vesaire vesaire birçok şey sayabilirim size. Ve hepsinin sonucu sürekli hayır'a çıkıyordu. Hayır. Ne yapabilirim? İşte o hayatı sorguladığım anlardan bir tanesinde bir gezgin videosuna denk geldim. Genç bir çocuk, zaten hepiniz tanıyordur, Halil. Halil Kaptan'ın videosuna denk geldim. Şu anda kendisiyle gerçekten çok iyi arkadaşız. Yani hayat çok tuhaf. Bakın anlatıyorum, neyse. Halil Kaptan'ın videosuna denk geldim. Dedim ki yani bu çocuk yaptıysa dedim bu yaşta ben hayli yaparım yani, neden olmasın. Kendime böyle bir özgüven geldi onu gördükten sonra ki çok az bir parayla başlamış, çok az bir miktarla başlamış seyahatine. Dedim tamam, kafaya koydum, ertesi gün git sen istifayı bas. Müdürlerimin hepsiyle konuştum, sağ olsunlar çok anlayışlı karşıladılar. Zaten eğer ki hani bir sıkıntı olursa gelirsin tekrardan işe başlayabilirsin gibi çok güzel konuşmalar yaptılar. Çünkü o kadar güzel konuştuk ki böyle o enerjim, o isteğim onlara da yansıdı. İhbar sürem vardı, onu doldurdum. O ihbar süresi zaten 1 aylık mı artık neyse. O süreç, o 1 aylık süreç bana 1 yıl gibi geldi arkadaşlar. Çünkü sürekli araştırma yapıyordum. Nereden başlayacağım dünya turuna? Daha hiç yurt dışına çıkmamış. En büyük hayalimi gerçekleştireceğim bu hayattaki. Düşünebiliyor musunuz? Yani nereden başlayacağım, ne yapacağım, yanıma ne alacağım? Bütün gezginlerle iletişime geçmeye çalışıyorum. Hepsine tek tek yazıyorum. Bütün videoları izliyorum. Ya beni görmeniz lazım. Gerçekten artık kafayı yiyecek seviyedeydim. Ama ilk işe böyle uçak bileti parası biriktirmekle başladım. Uçak bileti parasını biriktirdim. Biraz da destek aldık. O zaman annemin iş yeri vardı. İşte oraya bir kumbara koyduk. İşte bana destek olmak isterseniz birkaç kuruş işte bırakabilirsiniz gibi. Oradan da birkaç miktar geldi. Onları da yanıma aldım. Cebimde de işte İş zamanında, o çalıştığım zamanda birikmiş çok az bir param vardı. Tabii aileme çok geç söyledim ben bunu bu arada. Ailene işte söylediğinde ne gibi tepkiler aldım falan diyenler de vardı. Aileme çok geç söyledim. Annem çok ağladı ilk başta, istemedi. Yani böyle bir şeyi aklın ucundan bile geçirmiyordu. Bir yandan çok istiyordu hayalimi gerçekleştireceğim için ama yalnız olduğum için de bir yandan da istemiyordu yani. Öyle söyleyebilirim. Neyse hallemettik, kullemettik bir şekilde işte ikna ettik, çevredekilerin de yardımıyla, böyle eşin dostun yardımıyla ikna ettik yani annemi, ailemi vesaire. Hep birlikte böyle bavulumu hazırladık, çantamı hazırladık. Anneme de söyledim zaten, dedim hani param yetmez, şu olmaz, bu olmaz, geri geleceğim yani en kısa zamanda, olmadı geri dönerim şeklinde böyle. Bir arkadaşım da vardı o zamanlar, onu da aldım. O da tesadüfen yurt dışına çıkmak istiyormuş. Bana yazdı, ben de seninle geleceğim, en azından 1 ay falan birlikte takılırız diye.
Sağ olsun o bana çok destek oldu. Sonra bir ay sonra o Tayland'dan işte geri döndü. İlk durağımız Tayland oldu. Tayland, Phuket. İyi ki de oradan başlamışım arkadaşlar. Gerçekten eğer aklınızda böyle bir tur varsa Asya kıtasından başlamanızı %100 tavsiye ederim. Ben kadın olarak orada hiçbir sorun yaşamadım. İnanılmaz memnundum her şeyden, herkesten. Allah razı olsun gerçekten 1000 kere. Orada beni ağırlayanlar olsun. Türk çok fazla var biliyorsunuz orada. Ondan sonra bana yardım edenler olsun. Yani kendimi çok güvende hissettim Tayland'da, öyle söyleyeyim. Sonrasında çorap söküğü gibi devamı geldi. Ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum ama şu an 1,5 yıl oldu ve ben şu anda yani dünya turuna devam ediyorum. Hala memleketime dönmedim. Hatta işte bir deprem falan yaşadık. Bir sürü problem yaşadık. Ondan sonra dönecektim ama sonrasında cesaret edemedim. Psikolojik olarak onu kaldıramayacağımı düşündüm. Neyse buraları geçeyim. Yani ben gerçekten böyle içinizden biri olarak söylüyorum. Yani ha siz ha ben, gerçekten hepimiz. Yani isterseniz gerçekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben küçüklükten beri sanırım evrene bu mesajı vermişim. O yurt dışı merakını, o yurt dışı aşkını, o böyle seyahat etme heyecanını, o kadar çok enerjimi vermişim ki istemeden ya da isteyerek bilmiyorum. Şu anda onun içindeyim, onu yaşıyorum. Yaşadığım hiçbir zorluk bana pes ettirmiyor. Çünkü o zorlukların arkasından şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki o hayatım mı yoksa o iş hayatım mı yoksa şu anki hayatım mı diye düşünüp yaşadığım bütün zorlukları bu şekilde atlatıyorum. Öyle söyleyeyim. Soru cevap kısmındaki sorulara gelirsek, parayı nereden buluyorsun bu süreçte? Paranın suyu nereden geliyor? Sanırım en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hatta en çok sorulan soru. Kesinlikle bu. Arkadaşlar şöyle, buradan samimi bir şekilde artık söyleyeceğim bunu. Ben eski iş yerimden çıkarken, eski iş yerim değil ondan bir önceki iş yerimden ayrıldığımda bizim bir dava sürecimiz vardı. Ben haksız yere işten çıkarılmıştım. O yüzden oradan gelecekti bir miktar para vardı. Bundan bahsedeyim size. Ona güvendim çünkü ben haklıydım yani %100. Lafın özeti bu. Yani bugüne kadar paranın suyu nereden geliyor, paranın suyu nereden geliyor? Ben hiçbir zaman ailemden destek istemedim. Kendileri yardım etmek isteseler de ben öyle bir insan değilim arkadaşlar. Çünkü bu yola ben çıkmak istedim. Çok zor durumda kalırsam tabii ki de ailemden destek isterim. Ama şu ana kadar inanın bana yardım istediğim böyle birkaç zaman olmuştur. Birkaç defa olmuştur. Çünkü sürekli böyle zora düştüğümde en yakınlarıma gitmekten ziyade, aileme gitmekten ziyade önce kendim çözmeye çalışıyorum. Bir işe başlıyorum. İşte bir ara bileklik falan satmıştım ama o işlerle sakın, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok böyle geçici, gününüzü kurtarır yani. Öyle söyleyeyim. İşte gittiğim yerlerde, restoranlarda vesaire çalışmıştım. O şekilde böyle bir hani önce kendim çözmeye çalışıyorum. Sonra çözemezsem, çok sıkışırsam eğer ki ailemden destek istiyorum. O da yani gerçekten çok nadir. Belki 3-4 kere maksimum. 4'tür yani. Maksimum 4 diyebilirim size. Ben ailemden uçak bileti konusunda o da yani destek istemişimdir. Bir yerden bir yere gideceğim zaman uçak bileti konusunda. Bunu da artık buradan söylediğime göre gerçekten şu an çok rahatladım. İçim çok rahat. Artık hepiniz biliyorsunuz. Paranın suyu nereden geliyor? Paranın suyu nereden geliyor? Bir de artık bunu sormazsanız çok sevinirim. Bu videoyu artık herkese göndereceğim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi, nerelisinde? Hatay İskenderun demiştim. Bu arada yaşım, yani 1995 doğumluyum. Onu da sormuşlardı. Koç burcuyum. Evli misin yazanlar olmuş. Evli falan değilim. Tabii ki de hayatımda hiç evlenmedim. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yani bu da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Evlenmeyi düşünüyorum ama hani tabii ki de hayatımın tek hayalim evlenmek değil. Şu an en büyük hayalimin içinde olduğum için hayatım bir şekilde karşıma çıkaracağını düşünüyorum o kişiyi arkadaşlar. Ben buna %100 doğduğumdan beri buna inanıyorum. Yani küçüklükten beri her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Ve hala bunun arkasındayım. Çünkü bugüne kadar ne yaşadıysam, hatta bir yerden bir yere giderken bile, mesela niyetim işte Japonya'ya gitmek diyelim. O ara Vietnam çıkıyor bir yerden. Vietnam'a gidiyorum ve iyi ki diyorum buraya gelmişim. Çok fazla, o kadar çok şey yaşadım ki bu serüvende. Gerçekten yazsan kitap olur derler ya, hani size böyle aktarmadığım, yansıtmadığım milyonlarca şey var. Milyonlarca, sayısız. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz demiş birisi Türkiye'ye. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Belki bu yaz dönebilirim. Ağustos, Eylül aylarında düşünüyorum. Bir Türkiye turu
Ufaktan, çünkü Türkiye'de gezmek emin olun böyle yurt dışında gezmek gibi değil. Daha huzurlu, daha güvenli, daha böyle yani kendimi güvende hissediyorum memleketimde olduğum için. Sonuçta bir aidiyet duygusu var. Tabii ki de geleceğim, yani Türkiye dünyanın en güzel ülkesi bence, bana göre ülkelerinden bir tanesi. Ailemi çok özlüyorum. En önemlisi de bu zaten. En çok da zaten onlar için geleceğim. Onlarla vakit geçirmek için geleceğim. Tabii ki de güzel anılar, hayalimi yaşıyorum şu anda. Ama gülü seven dikenini katlanıyor. İşte dikenleri de bunlar. Ailemle çok az görüşüyorum. Yeğenlerim bensiz büyüyor. İşte annem yeni eve taşındı. Onun yanında olmak isterdim, ona yardım etmek isterdim vesaire vesaire, bir sürü şey var. Yazın inşallah Türkiye'ye gideceğim öyle. Arkadaş edinmekte zorlandım mı? Arkadaşlar, yurt dışına hiç çıktıysanız, hayatınızda bir kere bile olsa, Asya ülkesi özellikle arkadaş ortamı konusunda mükemmel bir yer. Arkadaş edinmekte bu yüzden hiç zorlanmadım. Hatta fotoğraflarını kim çekiyor diye soru geliyor. Gittiğim yerde bir sürü arkadaş ediniyorum. Yani inanamazsınız. Bir kafede otururken bir kız yalnızsa gidiyorum, onunla konuşuyorum. Gittiğim, kaldığım yurtlarda, hostellerde işte kızlar oluyor. Hemen onlarla zaten iletişim kuruyoruz. Hostellerde zaten mesela yatakhane olduğu için herkesle orada arkadaş oluyorsun. İster istemez. Arkadaş olmak dünyanın en kolay şeyi yani birileriyle benim için. O yüzden o konuda hiç sıkıntı yaşamadım. En sevdiğim ülke şu anda Bali arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Açık ara farklı. Ama ben biraz daha sanırım böyle şeyi de istiyorum. Böyle şehir hayatını da bir yandan özlüyorum. Bir yanım çok köy hayatını, işte bu Bali'nin ada hayatını %80 seviyor. Ama %20'lik kısmında o şehir hayatını, o Singapur'daki olsun, o Japonya'daki olsun falan, oraları da biraz aramıyor değilim yani. Tabii ki de arıyorum. Çünkü öyle bir yerlerde büyüdük, yani şehirde büyüdük sonuçta hepimiz. Ya bir kısmından oraları da arıyorum ama Bali'de olmak şu an bana inanılmaz keyif veriyor. İleride neler olur bilmiyorum. Bakalım, daha gezilecek çok yer var. Daha şu an zaten 11 ülke tamamladım topu. Formunu nasıl koruyorsun? Formumu koruyamıyorum yani. Formu korumak gerçekten çok zor. Burada yemekler çok güzel. Bir kilo alıyorum, bir kilo veriyorum. Bir kilo alıyorum, bir kilo veriyorum. Böylelikle şu an Türkiye'den nasıl çıktıysam hala öyleyim. Yani birkaç kilo verdim sadece. Onun dışında öyle. Gezdiğin yerlerde seni en çok şaşırtan ne oldu? Bir sürü şey oldu. Beni o kadar çok şaşırtan şey var ki, kültürleri en önemlisi, ülkelerin kültürleri arkadaşlar. İnanılmaz kültürler tanıdım. Gerçekten beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi bu. Onun dışında en çok şaşırtan kültür ya. Bu cesaret nereden demiş bir tanesi. Cesaret mi değil mi artık, ona siz karar verin. Çünkü yani eminim ki hepinizin hayalleri var bu hayatta. Hepiniz hayal kuruyorsunuz. Hepinizin bir isteği var. İşte şuraya gitmek, şunu yapmak, işte şununla olmak vesaire vesaire, işte şu ünlüyü tanımak. Ya emin olun, hayal kurmak, gerçekleştirmek gibi bir şey yani. O hayali kuruyorsanız, ama tabii ki de savaşacaksınız. Elinizden geleni de yapacaksınız. Hayal kurup bir adım atıyorsanız eğer, mesela bir ünlüyü çok görmek istiyorsunuz. Eğer o ünlü neredeyse onun ülkesine gitmeniz bile o hayale bir adım. Örnek veriyorum tabii ki. Yani bir adım atmak ya sadece. Olmazsa zaten olmadı diyeceksiniz. Hani bunun da bu kadar büyütülecek hiçbir şey yok bence. Ben zaten hep bunu söylüyorum. Eğer olmazsa olmadı, yapamadım deyip geri döneceğim. Neden bundan bu kadar korkuyoruz, çekiniyoruz gerçekten bilmiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de, şimdi yine gördüm birkaç tane alt alta, İngilizce problemi. Arkadaşlar, İngilizce tamamen bir bahane. %100 bunu söyleyebilirim size. İngilizce bir bahane. Başka hiçbir şey değil. Ben de yurt dışına çıkarken İngilizcem yoktu. İngilizce bilmiyordum. Ama hiç aklımın ucunda bile yoktu. Ya ben İngilizce bilmiyorum, nasıl anlaşacağım falan diye hiç düşünmedim. Çünkü Google var. Google'dan translate ede şu anda translate kullanmıyorum. Çok nadir kullanıyorum. İnanın yani akıp gidiyor. Bilmiyorum, İngilizceyi artık bence hiç dile bile getirmeyin. Çünkü kendinizi böyle sınırlandırdığınız bir şey İngilizce. Kesinlikle. Hiç otostop çektin mi demiş. Henüz hiç otostop çekmedim ama bir kere böyle keyfine çekmek isterdim ama ya gerek duymadım şu ana kadar. Otostop zaten gerek yok arkadaşlar. Her yere giden bir şeyler. Ondan sonra otobüstür, şudur budur. Ucuza zaten bulabiliyorsunuz. O yüzden bugüne kadar hiç gerek duymadım. Kadın olarak kaç kadın sormuş. İşte özel işleri nasıl hallediyorsun? Şimdi regli dönemlerinde özellikle arkadaşlar böyle kendimi tamamen neredeysem artık o odaya kapatıyorum. Çünkü benim çok sancılı, çok ağrılı geçiyor. Yani bazı aylar çok ağrılı geçiyor ama önlemimi alıyorum. Bazı aylarda ağrısız geçebiliyor. Hava değişimine bağlı tamamen. O da
şey zaten, ama bugüne kadar böyle kadınsal olarak hani hiçbir sıkıntı yaşamadım. İşte reglidir, tüy problemleridir, bakımdır. Yani bakımıma gerçekten sıfır eksiklik. Böyle Türkiye'de nasılsam şu an öyleyim. Öyle söyleyebilirim. Makyaj olsun, ondan sonra tüy problemleri olsun. Zaten yanınıza tüy problemleri için şey almanızı tavsiye ederim. Epilasyon ürünleri var. Onlar gerçekten mükemmel. Şu an o epilasyon aleti Brown'unkini kullanıyordum ve ne oldu biliyor musunuz? Kaybettim tabii ki de Japonya'dayken. Neyse, sıkıntı yok, zaten her yerde böyle ağda şeyleri var, yerleri var ve temizliğini buluyorum zaten. Nerede kalmıştık? Hava karardı çünkü GoPro'mun şarjı bitti, kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım şey diyordum, kıl tüy işlerinden bahsediyorduk. Yani o konuda da hiçbir problem yaşamıyorsunuz. O konuda kesinlikle aklınızda hiçbir şey kalmasın. Hatta tavsiyem şu olur arkadaşlar. Gelmeden önce epilasyon yaptırabiliyorsanız eğer epilasyon yaptırırsanız çok çok daha rahat olursunuz. Onu söyleyebilirim. Bugüne kadar başıma gelen en kötü olay sorulmuş. Çok şükür, gerçekten ne kadar şükretsem az, bugüne kadar başıma kötü bir olay gelmedi arkadaşlar. Çok yani en kötü ne geldi bilmiyorum. Herhalde yani hislerim mi kuvvetli desem bilmiyorum. Yani neden olduğunu gerçekten bilmiyorum ama başıma hep iyi şeyler geldi. Belki de hani ben ona yordum. Öyle de söyleyebilirim. Tabii ki de zorlandığım zamanlar oldu. Üzüldüğüm, içime kapandığım çok zamanlar oldu elbette ki. Ama hepsini böyle olumluya yordum. Yani polyanacılık da diyebilirsiniz siz buna. Bilmiyorum artık. Yani hayat gerçekten böyle, başınıza kötü bir şey geldiği zaman onu güzele yorarsanız, iyiye yorduğunuz zaman hep iyi şeyler oluyor. Arkasından neyi üzülsem bugüne kadar ardından hep çok daha iyi şeyler oldu ve İyi ki olmuş dedim. O başıma gelen şey iyi ki gelmiş dedim. Cidden, ve bugüne kadar ben şuna inanıyorum. Hayatıma giren bütün insanların hayatımda bir görevi olduğuna inanıyorum ki benim de aynı şekilde onların hayatında bir görevim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani kimse kimsenin hayatına boşu boşuna girmiyor, öyle söyleyebilirim. Yani en önemlisi tabii ki de bu işte motivasyon. Ben çok çabuk motivasyonu kırılan bir insan değilim. Çok şükür yani hiçbir sorun yaşamadım. Bir tane de şey sorusu gelmiş, yani birkaç tane işte orada böcek falan çok fazla mı, kertenkeleler falan görüyoruz gibi. Evlerde böyle kaldığınız yerlerde kertenkele görmeniz çok normal. O kertenkeleler, ben ilk geldiğimde korkuyordum. Oradan da sizi anlayabiliyorum ama inanın korkulacak bir şey değiller. Artık gittiğim yerlerde onun olmasına dikkat ediyorum neredeyse, o derece. Çünkü oradaki böcekleri, işte kötü şeyleri yiyorlar ve hiçbir şekilde insana yaklaşmıyorlar. İnsana yaklaşıyor diyenler yalan söyler. Sizden korkuyorlar. Yani tavanında falan geziniyorlar zaten. Ses de çıkarmıyorlar. Bazıları sesli olabiliyor ama rahatsız etmiyor. Ben bilmiyorum, onları çok seviyorum. Ve ben böcekten nefret ederim. Bugüne kadar böcekle ilgili de hiçbir sorunum olmadı burada. O konuda lütfen rahat olun ki ben gerçekten böcekten falan hoşlanmam. Yani kamp yaptığım alanlar bile benim yani çok dikkat ederim. O konuda biraz titizimdir. Doğayla tabii ki de iç içe olduğunuz için burada bazı yerlerde öyle şeylerin olması da çok normal. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur ya da olacaktır izleyenler için. Çok ümidim, tek isteğim bu şu anda. Eğer böyle buraya kadar izlediyseniz böyle bir yorum yapıp yorumlara yani bir kalp ya da bir emoji bırakırsanız ya da aklınıza takılan, benim cevaplamadığım, burada atladığım bir soru varsa lütfen onu da yorumlara yazın. Kesinlikle hepsine tek tek cevap veriyorum yorumlarda. Hiçbir problem yok. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle bir yerlerde birinizle, birkaçınızla böyle denk gelme, karşılaşma şansımız da olur. Gerçekten çok mutlu oluyorum böyle seyahat eden insanlarla karşılaşınca. Bu kadar. Kendinize sevin, iyi davranın arkadaşlar. Hoşça kalın.